Evet, Bootstrap'in sitesinde arkadaşlar grid yapısını inceleyecek olursak, daha doğrusu buradaki grid yapısına baktığımızda bir yerde tam da şurada kolonların yanına aslında rakamları vererek veyahut da vermeyerek ilerleyebileceğimizden bahsediyor. Eğer call tree dersek farklı bir şey oluyormuş. SM diyebilirmişiz, MD diyebilirmişiz. Sonra da buradaki rakamları yazabilirmişiz. Yani 12'lik sisteme göre her birisini yapabilirmişiz. Ama otomatik olarak aslında kendisi de kolon yapısını bölebiliyorduk. Bundan da bahsetmiştik zaten. Sürekli kullanmıştık. Şimdi diğerini biraz kullanalım. Yani bu SM nedir ve diğerleri nedir? Ne oluyor ve bize ne tür yararlar sağlıyor? Coltre SM deyince ne oluyor? Mesela bu örneği bir alalım. Ondan sonra bu örneği almadan önce tabii ki Bootstrap'in içerisindeki hemen ikinci yapıyı kopyalayalım. Ve ikinci yapıyı kopyaladıktan sonra da hemen tekrar geliyorum ve diyorum ki şuradaki yapı neymiş merak ettim. Ve buradaki yapıyı merak ettiğim için de yapıştırdım. Şimdi bakalım tekstlerin ortalanacağını söylüyor. Text center deyince bunu anlayabiliyoruz sanırım. Birinci bölüm varmış, ikinci bölüm varmış. Ve her bir bölümde de mesela bu 8'miş, bu 4'müş. Bunda da eşit bir şekilde vermiş. Bakalım neler oluyor. Open Live Server dedim. 8 ve 4. Bunu anlayabiliyoruz. Ve SM, SM, SM. Enteresan. Ne demek istemiş acaba? Şöyle yapalım. Biraz küçültmeye başlıyorum. Küçültüyorum, 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 küçülttüm. Ve birdenbire hepsi alt alta gelmeye başlıyor. Hepsi neden alt alta geldi? Yani SM 8 olanla 4 olan niye eşit seviyeye geldi? Ve diğerleri niye eşit seviyeye geldi? Bu biraz garip değil mi? Yani bana şu anda garip geldi. Evet, sebebini açıklayalım. Sebebi şu arkadaşlar. SM breakpoint'inden sonra yani small breakpoint'inden sonra otomatik olarak diyor ki geri kalan her şeyde yani daha doğrusu sola doğru gittiğimizde geri kalan her şeyde otomatik olarak blok haline gel. Yani şuradaki örneğe tekrar gelecek olursak evet burada eğer siz bir rakam veriyorsanız SM'den sonra 6 olsun işte MD'den sonra 4 olsun gibi otomatik olarak geriye doğru geldiğinde eğer hesaplama yapabiliyorsa bu hesaplamalara göre devam ediyor. Eğer edemiyorsa da kendisi otomatik işlem yapıyor. Ne demek istiyorum? Şöyle yapalım. Şimdilik Coltre MD 6 diyelim ve Coltre LG 3 diyelim. Ve bunun da BG primary olsun. Buradaki yapıyı görelim. Ve diğerini de yine Coltre MD 6, Coltre LG 9, Coltre daha doğrusu bu kadar yeterli. BG info diyelim. Bakalım neler olacak. Şimdi geldim tekrar yapıyı açtım. 8 ve 4. Bir dakika burada bir şey oldu. Bir gariplik var. Cold SM 8 aslında çok daha fazla yer kaplaması gerekiyordu. Niye bu kadar az yer kaplamış? Biraz küçültelim. Şimdi biraz daha küçülttüğüm zaman eşit yer kapladı. Biraz daha küçülttüğüm zaman bu sefer gördüğünüz gibi sol taraftaki SM8 aslında SM4'ten daha fazla yer kapladı. Yani aslında 8'lik alan kapladı. Biraz büyütünce daha doğrusu küçültelim ilk önce alt alta geldiler bunlar. Yani blok oldular. Şimdi 8'e 4, şimdi aslında 6'ya 6, şimdi aslında 4'e veyahut da kaça 3'e 9 şeklinde oldular. Ve bundan sonra da aynı şekilde devam ediyorlar. İlk önce kuralı açıklayayım. Daha sonrasında ise tekrar bu egzersizi yapmaya devam edeceğiz. Kuraldan kastım ne? Hemen buradan QuickTime açalım. XX şöyle yapalım. Small, medium, large, X large ve XX large vardı. Şimdi hatırlayacak olursanız ben daha önce SM yani Coltre SM 8 demiştim. Bunu dediğim anda en sağa doğru gidebildiği yere kadar aslında bu hizada gitmeye çalışıyor. Yani SM ve sonrasında diye devam ediyor. Ama tam da buradayken, tam da medium'dayken yeni bir tane daha bilgi vermişiz buna. Ve demişiz ki medium'dayken MD 6 demişiz. Yani şuradan görecek olursanız MD 6 demişiz. Tamam. Call MD 6. Evet tam da gidiyordu. Giderken tam da buradayken, large'dayken bu sefer de demişiz ki hey sen E2 3 olacaksın. LG 3.
Peki bundan sonra bir şey dedik mi? Hayır demedik. Eğer bundan sonra bir şey demediysek sağa doğru gitmeye devam ettiği için large, x-large ve x-large'da da aynı şekilde bu yapı devam ediyor. Ama en solda peki bir şey dedik mi? Yani şuradan itibaren hep başladı. SM'den itibaren başladı. SM'den itibaren başladığı için geriye kalan, yani burada diğer taraf, aslında tam da şurada diğer taraf oluyor. Çünkü diğerlerinin hiçbirisinde söylenmemiş. Diğer tarafta blok olacak anlamına geliyor. Tamam. Peki ne demek istiyorum? Şu SM'leri kaldırırsam ne olacak? Buradaki MD'lerle birlikte başlarsa ne olacak? Kaydettim ve kaydettikten sonra tekrar geri geldiğimde yine buradaki SM ismi duruyor. Çok önemli değil. 9'a 3. Dikkatli bakın. Birazdan 6'ya 6 olacak. 6'ya 6 oldu. Neden 6'ya 6 oldu? Çünkü medium'da 6'ya 6 idi. Peki medium'dan sonra ne olacak? Dikkatli bakın. Blok oldu. Blok olmasının sebebi de kuralı hatırlayın arkadaşlar. Şuradaki biraz önce small'u sildiğim için, yani şuradaki yapıyı sildiğim için aslında blok tam buradan başladı ve bu tarafa doğru gitmeye başladı. Yani unutmamanız gereken kural şu. Eğer siz bir breakpoint'e, yani medium'dan sonrası, medium ve sonrasına kurallar verdiyseniz o zaman öncesindeki çalışmayacak. Peki şuraya sağa gelip kural verebilir miydim? Call-tre, SM-tre, 8 diyebilir miydim buraya? Ve şuraya da call-tre, SM-tre 4 diyebilir miydim? Kaydettim. Gördüğünüz gibi diyebiliyorum. Yani burada 8'e 4 olup olmaması çok da önemli değil. Yani şöyle geleyim, 8'e 4 olarak. Tabii ki ters yazdım özellikle. Sağ taraftaki 8 oldu, sol taraftaki 4 oldu. Ama en azından bu breakpoint var demek. Şimdi baktığınız zaman blok oldu. Peki burada hatırlamanız gereken şey şu. Yani klas olarak sağına mı yazdınız, soluna mı yazdınız? Hizalaması doğru muydu? Bu çok önemli değil. Önemli olan şey şu. Tabii ki bu bilgilerin oluyor olması. Ama tavsiyem sağdan sola, yani X small, small, ondan sonra medium ve large şeklinde sağa doğru devam etmeniz. Peki eğer şunu deseydim ne olacaktı? Call-tre 2 ve buraya da call-tre 10 deseydim ne olacaktı? O zaman dikkatli bakın arkadaşlar. Alttakilerin her birisi blok olarak alt alta geldiği halde yukarıdakiler ne oldu? Yan yana gelmeye devam etti. Yani en ufak cihazda bile yan yana gelmeye devam etti. O zaman tehlikeli olan şey şu ve bizim asla yapmayacağımız şey şu. Bence call-tre ile başlayan breakpointlere rakam vermemek. Eğer bunu verirseniz bu şu anlama geliyor. Burada 2 tane yapı olacak. O yüzden minimumda call-tre sm diye başlayın ve benim bütün yazdığım yapılarda minimumda call-tre sm diye başladığını göreceksiniz ileride ve burada olduğu gibi. Sebebi de şu, small'dan sonraki her şey büyük bir ihtimalle cep telefonu üzerinden bakılacağı için alt alta gelmelidir. Çünkü okunması veyahut da tıklanması için yapıların buna göre kurgulanıyor olması lazım. Bu yüzden de bu breakpointlere çok dikkat ediyor olmak lazım. Ve breakpointleri de istediğiniz gibi ayarlıyor olmanız lazım. Yani medium cihazlarda mesela bunlar eşit gözükebilir. Ama large cihazda sol taraf daha küçük, sağ taraf daha büyük olabilir. Ama mesela small cihazlarda tam tersi olabilir. Buna göre de istediğiniz gibi breakpointleri ayarlayarak yapıyı kurgulayabiliyorsunuz ve bu yapıyı unutmayın. Yani eğer siz buradaki şöyle göstereyim, small 8 dediyseniz small 8 ve sonrasında devam edebilir. Medium diye yazmak zorunda değilsiniz. Keza burada x large ve x large için hiçbir şey yazılmamış ama bir şey fark etmiyor. Veyahut da en altta small dışında hiçbir şey yazılmamış ama yine bir şey fark etmiyor. Çünkü small ve sonrasında hep 3 olarak 3 tane yan yana gitmeye devam edecek. Ama yukarıdaki ne oldu? Responsive olduğu için, istediğimiz gibi yapılar verdiğimiz için dikkatli bakın, şekilleri değişiyor. Şekillerin değişmesinin sebebi ise buradaki verdiğimiz rakamlardan kaynaklanıyor. Bu yüzden de 12'lik grid sistemi anlayıp doğru bir şekilde eğer kolonlara rakamlar verirseniz süper olacak. Ve bölümlendirmeyi asla unutmayın arkadaşlar. Her bir kolonun içerisinde de aynı zamanda tekrar bölüm kullanabileceğinizi unutmayın. Her bir kolonun içerisinde tekrar bölüm açıp, yani row açıp daha sonra istediğiniz kadar da o bölümlerin içerisine de tekrar 12'lik grid sistem ekleyebiliyorsunuz ki bununla ilgili zaten birçok egzersiz yapacağız. Ama bu konunun üzerinde çok duruyor olmamın sebebi şu: ızgaralama sistemi doğru bir şekilde oturttuktan sonra her şey zaten çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Başarılar arkadaşlar.